Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere krema kullanmadan kremalı gibi şahane bir karamel sos ile nefis bir trileçe tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listemize açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle pasta kekimizi yani pandispanyamızı hazırlayacağız. Bunun için 6 adet küçük boy veya 5 adet büyük boy yumurtayı uygun bir çırpma kabının içerisine alarak çırpmaya başlayalım. Hafiften köpüklenmeye başladığında üzerine ortalama 20 ml kadar kaynar suyu azar azar ekleyerek çırpmaya devam edelim. Ardından ise bir su bardağından bir parmak eksik şekeri tek seferde değil birkaç seferde azar azar ekleyerek çırpıyoruz. Eğer bu aşamada yeteri kadar çırpmazsanız yumurtalar tamamen beyazlayıp krema kıvamını almazsa daha sonrasında tatlınızdan çok bariz bir şekilde yumurta kokusu ve tadı gelebilir. O yüzden bu aşamayı atlamadan en az 5-6 dakika kadar yumurta ve şekeri güzelce çırpıp hafiften kremamsı bir kıvam alıncaya kadar devam ettirelim. Ardından üzerine toz malzemelerimizi ekliyoruz. Öncelikle birer paket kabartma tozu ve vanilin, ardından ise unumuzu eleyerek ilave edelim. Öncelikle bir su bardağı kadar ekledim. Ardından şöyle bir karıştırıp biraz çırptım. Bu aşamadan sonra çok fazla çırpıp kabarıklığını indirmeye gerek yok. Sadece malzemelerin birbirine karışmış olması yeterli olacaktır. Un yeterli gelmediği için toplamda 1/3 su bardağı kadar daha ilave ettim. 2 yemek kaşığına denk geldi. Kullandığınız unun markasına, yumurtalarınızın boyutuna göre bile olsa 1 yemek kaşığı kadar oynama olacaktır. Kontrollü ilave etmenizi özellikle tavsiye ederim. Kek hamurumuzu çok sert yapıp yani katı bir hamur yaparak sert kek olmasına izin vermeyelim. Yumuşak kıvamlı güzel bir kek olsun. Spatula ile hemen kenarlarını içe doğru getirip tekrardan karıştırdım. Gördüğünüz gibi şöyle kıvamlı bir hamur oldu. Artık hazır olduğuna göre hemen yağlı fırın kağıdı serilmiş borcamımızın içerisine alalım. Daha sonrasında kekimizi ters çevireceğimiz için fırın kağıdı kullanmak zorunlu. Yani mutlaka kullanın derim. Ama eğer olur da elinizde yok, o an mutlaka bu keki yani pastayı hazırlamak istiyorsunuz, yine de yapabilirsiniz ama bu şekilde yaparsanız çok daha güzel olur. Hamurun tamamını kabımızın borcamımızın içerisine aldıktan sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye gönderelim. Fırından fırına pişme süresi değişebilmektedir. Kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. O pişerken biz ise geçelim sütlü sosumuzu hazırlamaya. Bunun için toplamda 900 ml yani 200 mililitrelik su bardağı ile 4,5 su bardağı kadar sütü uygun bir tencerenin içerisine alalım. Lezzet açısından çok daha iyi olması için günlük taze süt veya yağlı süt kullanmanızı öneririm. Hemen peşinden 3 yemek kaşığı kadar toz şeker ve 200 mililitrelik kutu ile yani 1 su bardağı kadar ekşi krema ilavesi yapalım. Yani marketlerde satılan klasik kutu krema ilave ediyoruz. Tatlılarda kullanılabilir olması özelliğini üzerinden okuyarak o şekilde alın derim. Çünkü bazen sadece kremalar yemekte kullanılabiliyor. O yüzden mutlaka üzerine okuyarak almanızı öneririm.
Hemen şöyle karıştırıp ocağı açtım. Çok fazla ocakta bekletmenize veya kaynatmanıza gerek yok. Sadece içerisindeki şeker eriyene kadar bekletmeniz yeterli. Ardından ocağımızı kapatıyoruz ve soğuması için kenara alalım. Hemen geçelim artık pandispanyamızı hazırlamaya. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişmiş. 170 derece fırında 13 dakikada pişti benim kekim. Az önce de söylediğim gibi fırından fırına süre değişebilmektedir. Rahat çıkarabilmek adına öncelikle bıçakla kenarlarına iz koyup ardından bu şekilde çıkardım. Direkt kabın içerisinden alıp tekrardan borcamın içerisine de ters çevirebilirsiniz. O an çok sıcak olduğu için ben öncelikle bu şekilde bir bezin üzerine alıp hafiften ılıttım. Daha sonrasında işleme devam ettim. Fırın kağıdını yavaşça aldıktan sonra tekrardan kekimizi borcamın içerisine geri koyalım. Ve ılık kekin üzerine, yani sıcaklığı geçmiş olan kekin üzerine oda ısısında soğumuş olan sütlü sosumuzu ilave edelim. Azar azar tamamını ekleyelim. Gördüğünüz gibi sosunu çok hızlı bir şekilde çekiyor. Özellikle bu şekilde yaptık ki ters çevirerek hazırladık ki ters tarafından sosu güzel çeksin. Az önce de söylediğim gibi mutlaka fırın kağıdı kullanın diyorum. Ama eğer elinizde yoksa, kullanamıyorsanız o zaman kekinizin üzerine delikler açarak o şekilde de sütlü sosunuzu ekleyebilirsiniz. Hemen başlayalım kremamızı hazırlamaya. Krem şanti kullanacağız. Bunun için 1 su bardağı kadar soğuk süte 75 gram kadar, yani 1 poşet kadar toz krem şanti ilavesi yapıp kıvam alıncaya kadar çırpalım. Ve tamamen soğumuş, sütünü çekmiş kekimizin üzerine alıp her tarafına güzelce sürelim. Soğumuş olmasına dikkat edelim. Aksi takdirde şanti, yani kremamız erir. Her tarafını eşitleyip düzelttikten sonra en az 1 saat kadar buzdolabında dinlenmeye alalım ki daha sonrasında üzerine karameli eklediğinde üstü bozulmasın. O dinlenirken biz geçelim karamelli sosumuzu hazırlamaya. Bunun için 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı kadar toz şekeri uygun bir tavanın veya tencerenin içerisine alalım. Şekerin daha hızlı erimesi adına ben bu şekilde tava kullanmayı tercih ediyorum. Hem daha hızlı eriyecektir hem de sosunuz daha çok çabuk kıvam alacaktır. O yüzden bu şekilde bir tava kullanırsanız çok daha iyi olur. Hemen ocağı açalım ve ara ara şöyle hafiften sallayarak şekerin erimesini bekleyelim. Erimeye başlayıncaya kadar ocak yüksek ateşte olacaktır. Daha sonra orta, en sonda ise kısık ateşe kadar getirelim. İhtiyaç duyarsanız şöyle bir spatula ile, yapışmayan bir spatula ile karıştırabilirsiniz. İçerisindeki şeker tamamen erimeden ek bir ilave yapmıyoruz. Şöyle karıştırdık. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam aldı. Bu aşamada şekeri yakmamaya da özen gösterelim. Aksi takdirde karamelinizden yanık tadı gelecektir. Acımsı bir tadı olacaktır. O yüzden mutlaka dikkatli bir şekilde şekerimizi eritelim. Ardından üzerine 1 dolu yemek kaşığı kadar tuzsuz tereyağı ekleyip şöyle güzelce karıştırıyoruz. Yağ eridikten sonra üzerine 1 su bardağı kadar sıcak su ekleyip karıştırmaya devam edelim.
Hemen peşinden 1 su bardağı kadar soğuk sütün üzerine 1 dolu yemek kaşığı kadar mısır nişastası ekleyip pürüzsüz bir kıvam aldırdıktan sonra sosumuzun üzerine ekleyerek karıştıralım. Hem süt hem tereyağı sayesinde kremalı tadında çok güzel bir sos oluyor. Mutlaka deneyin derim. Bu arada süt ve tereyağı kullanmadan da sadece su ve nişasta ile yaptığım sosu da ben aslında çok beğeniyorum. Ama herkes tercih etmediği için bu sefer bu şekilde hazırlamayı uygun gördüm. O sosun tarifi de birkaç ay öncesinde paylaştığım trileçe tarifinde var. Dilerseniz açıklama kısmındaki linke tıklayarak o tarifi de görüntüleyebilirsiniz. Tamamen güzel bir kıvam alıncaya kadar kaynattım. Kaynamaya başladıktan sonra ise 1-2 dakika daha kaynatmaya devam ettim. Ardından ocağı kapattım ve bu şekilde birkaç dakika dinlendirdim. Ardından ılımasını bekleyip soğuyan pastamın üzerine gezdiriyorum. Bu arada özellikle tekrardan vurgulamak istiyorum. Pastamız tamamen soğumadan ve karamel sosumuz ılımadan bu işlemi kesinlikle yapmayalım. Aksi takdirde krema ile karamel sos birbirine geçip istediğimiz görüntüden çok uzaklaşacaktır. O yüzden öncelikle pastamızı güzel soğutalım. Ardından karamelimizi ılıtıp üzerine ekleyelim. Daha düzgün görünmesi için bir spatula ile üzerini hafiften düzleştirdim. Çok fazla bastırıp krema ile birbirine geçmesini sağlamayalım. Yani dikkatli olalım. Son olarak krema torbasının içerisine birazcık krema aldım. Bu şekilde uç kısmını ince bir şekilde kesip üzerini süslemek için kullanıyorum. Dilerseniz krem şanti de kullanabilirsiniz. Aynı şekilde olacaktır. Elimde krem şanti değil de farklı bir kutuda kremam vardı. Onu değerlendirmek istedim. Dediğim gibi krem şantiden birazcık önceden ayırıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve kremayı aralıklı olacak şekilde sıktıktan sonra elimize bir çubuk alarak üzerine videoda gördüğünüz şekilde bir çizikler atalım. Bu arada eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden, yani hangi ülkeden veya hangi şehirden izlediğinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ve her zaman özellikle söylediğim gibi eğer tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz veya öneriniz olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tatlımız artık servise hazırdır. Hemen dilimleyerek sizlere göstereceğim. Bu arada az önce de söylediğim gibi eğer karamel sosunu üzerine ekledikten sonra 1-2 saat kadar dinlendirirseniz üzerinde sosu çok daha tok ve düzgün görünecektir. Şu anda hiç dinlenmemiş haliyle bu şekilde oldu. Eğer tarifimi beğeniyorsanız beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Tarifi denedikten sonra ise deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterlidir. Yeni videolu tariflerimde sizlerle tekrardan görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.